Bu haftanın konusu... Bu hafta Türkbükü'ndeyiz. Türkbükü'nün en eski mekanları, en bilindik mekanlarını gezeceğiz. O çok yüksek fiyatları size göstereceğiz. Bodrum merkezdeki fiyatlarla karşılaştıracağız. Bayağı gezdik, eğlendik. Güzel bir video olacak. Bu arada Bodrum Bizden Sorulur Instagram, Bodrum Bizden Sorulur YouTube hesaplarını da takip etmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Kanala abone olmanız çok önemli. Her hafta videolar çekiyoruz. 100.000 abone hedefimiz var. O YouTube'un verdiği ödülü almak istiyoruz. Lütfen takip edin. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. You bring out the sweetness of my life. Oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one. I move to the left while you move to the right. Evet, Maça Kızı'na geldik. Türkbükü turumuza Maça Kızı'yla başlıyoruz. başladık. Aslında daha önce size Türkbükü'nde Miyam'ın kahvaltısını çektiğimiz için kahvaltıyla açmıyoruz. Burayla açtık ama o videoyu mutlaka izleyin. Türkbükü'ne geldiğimiz, tekneyle geldiğimiz ve Miyam'da kahvaltı ettiğimiz videoyu aşağıda linkini bulabilirsiniz. Vallahi Nedim'in iyi tarafına denk geldiyseniz belki görüntüde koyar Görüntü aşağıya. bile koyabilir. Çok çok güzeldi. Fiyat neydi orada? Yani kişi başı mı? Evet. 1250 lira falan civarında diye düşünmüştüm. Ama harika bir açık büfeydi. Çok güzeldi ya. Şaka değil yani. Böyle şey değil. Her şeyin olduğu bir... Ve her şeyin lezzetli olduğu, yani boş değil yani deniz kenarında. Biraz yüksek fiyatlar ama yani bütün Türkbükü'nü kıyaslayınca zaten her fiyat çok yüksek. Size bir haberimiz var. Burası esiyor. Evet, şu anda gelirken hava 43-44 dereceydi. İyi para veriyoruz ama esiyor. Yani sponsor yok burada. Bari essin diyecekler, bu kadar para veriyorsunuz. Esiyor. 36 derece var. Şimdi Maça Kızı'ndayız. Biraz Maça Kızı'ndan bahsetmek istiyorum. Maça Kızı'na giriş aslında beach kullanımıyla restoran arasında farklı. Beach kullanımı isterseniz kişi başı 220 euro bir ücret veriyorsunuz. Bunu içeride harcayabiliyorsunuz. 220 euroya Hocam. ayrıca yemek ve ayrıca içki, yani aslında bayağı bir şey, yani yanlış oldu. 220 euroyu tümüyle harcadığınız zaman zaten güzel bir gün geçirmiş olacaksınız. Hocam evet, zaten çok güzel bir gün geçirmiş oluyorsun. 220 euroyu harcadığında vay anasını falan, iyi ki bu dünyaya gelmişim falan oluyorsun. 220 euroyu mesela harcayamadığınızda bu devredilebilen bir şey mi? Hayır, mesela? Seneye mesela ben bir kartla gelip... Öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. Sorayım. Bunlar hep fakir ruhu tamam arkadaşlar. Öyle şeyler yok. Neyse. Ama biz 220'şer euro verdik mi? Hayır, vermedik. Yok. Biz burada şu anda öğlen yemeğinde rezervasyonumuzu yaptık. Gayet efendice öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra beach'e başka bir yere götüreceğiz. Size sürpriz olan bir yere gideceğiz. Peki açık büfede mi yiyeceğiz yoksa normal mi yiyeceğiz? Burada evet 2 tane opsiyon var. Bir tanesi açık büfe opsiyonu, ikincisi alakart menüden. Biz menüyü seçtik. Çünkü hani size hem menüdeki yemekleri göstermek istedik, hem birazdan açık büfeyi de çekeceğim. Videonun sonuna doğru hem yediklerimizi göreceksiniz, hem içtiklerimizi, hem ödeyeceğimiz fiyatları göreceksiniz. Şimdi abone olmayın da göreyim. Bakın. Büyük paralar harcıyoruz sizin için. Bakın arkadaşlar. Allah'ını seven o tuşa bas. Abone olun. Hadi yemeklerimiz geliyor. Çok iyiymiş. Çok iyiydi. Ne düşünüyorsun? Düşüncelerim yok oldu çünkü bu sıcakta sen neredeyse tek ihtiyacım olan şey buymuş gibi hissettirdi bana. Öyle değil mi? Ne içiyoruz? Prosecco. Everything is upside down. Oh baby, I love you. Yeah. Why you going?
Evet. Başlangıçlarımızı yedik. Başlangıçta ne yedik? Başlangıçta burrata, salata yedik. Bir de aslan balığının böyle kabakla müthiş bir uyumu var. Yani jalapeno biber de koymuşlar. Portakallı falan. Nefis bir sos var üstünde. Yani anlatamam. Acaba para verdiğimiz için mi böyle anlatamam evet, diyorum. tabii ama işte para verdiysen değer de verirsin mantığı da doğru ya. Yani. Tam olarak böyle bir şey yani ama çok lezzetliydi yani. Evet. Şimdi biz yediğimiz şey fresh. Bir de içtiğimiz şeyle acayip iyi bir spritz içiyoruz. Evet, İçtiğimiz spritzle uyum içerisinde. Bu sıcakta yani. tam içilecek şeyi Şimdi birazdan belediye kafeye gideceğiz. Bira patates. Şeyin öteki tarafına neydi? Köprünün öteki tarafı. Bira patates yapacağız. Yaparız yani biliyorsunuz. Şimdi biraz şundan bahsedelim. Yani niye buraya geldik, niye burayı seçtik ondan bahsedelim. Biraz da ana yemeklerimiz Simgesi bir de gelecek. ya. Ama şimdi en önemli şeylerden biri. Burası aslında 30 yıldır neredeyse Bodrum'da olan bir marka. Sabit. Bodrum'un markası. Hep söylüyorum ya Bodrum markaları yapalım Evet. diye. Hani buraları hep şeyle meşhur ya, lahmacunun fiyatlarıyla bilmem neleriyle meşhur ama aslında baktığınız zaman hani hep daha paralı yabancı turist gelsin diye dua ediyoruz. Daha iyi bir Bodrum ancak onların gelmesiyle olur. Onlar da bu markalara geliyorlar. Bugün oturanların %90'ı neredeyse Evet, çok yabancı fazla yabancı masalar. var Evet. ciddi anlamda. Güzel bir şey. Genç ve yabancı insanlar var. Güzel evet. yani. Aynen öyle. Bence Sevindik. bu çok önemli bir faktör. Burada bir marka oluşmuş ve bu markaya devamlı yabancı müşteriler geliyorlar. Şu ana kadar yemeğimiz güzel. Ana yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra Maça kızının bulunduğu koyu biliyorsanız ki biliyorsunuzdur yani. Full tekne dolu yani. şey gibi Taksim Otoparkı gibi tekneler birbirleriyle yan yana. Üst Şimdi üste. sizin izlediğiniz drone görüntüleri daha önceden çekilmiş drone görüntüleri. Burada drone kaldıramıyoruz şu anda çünkü tekneler indirtiyorlar o droneları, yani özel teknolojileri var. Eski drone görüntülerini izleyeceksiniz. O zaman çok tekne yoktu ama şu anda aşırı bir tekne sayısı var. Her yer tekne olmuş diyebiliriz. Evet, biz yemeğimize devam edelim. Sonra fiyatlardan bahsedeceğiz. Açık büfeyi anlatacağız. Şimdilik gayet güzel gidiyor her şey. Nasıl Meltem? Güzel mi? Çok iyi pişirmişler. Evet, ana yemeklerimizi abartmadık. Bir yemeği ikiye böldürdük. Biftek siparişi verdik. Ben az pişmiş istediğim için, Meltem de çok pişmiş istediği için ikisini ayrı ayrı pişirdiler. O yüzden küçük birazcık. Şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi niye burası bomboşmuş gibi görüyorsunuz? Çünkü biz dolu masaları çekemiyoruz. Çünkü onları rahatsız etmek istemiyoruz. Aslında neredeyse ki Yasak. öğleden sonra, yani akşam üstüne yaklaştık neredeyse. Yasak. Ona rağmen Meltem diyor ki yasak diyor. Ona rağmen aslında baya dolu şu anda içerisi. Plaj kısmı baya dolu. Ha, evet, bir de telefonla çekiyoruz, kusura bakmayın. Normal kamera kaydımız yok. Çünkü buradaki insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Çoğu yabancı, huzursuz da etmeyelim. Yemeğimizi yiyelim. Sonra bir tatlı, sonra da hesap kısmına geçeceğiz. Hepsini bilgilendireceğiz. Evet, şimdi merhabalar. Ustamla birlikteyiz açık büfede. Evet, açık büfede. Şimdi hafta içi İşte döner yok bir galiba. şey oluyor. Aha. Hafta içi yok. Cuma günü Adana var. Aha. Cumartesi döner var. Pazar günü ciğer, köfte, yine tavuk olarak, balık olarak var. Bir de ekstradan bizim kendi mantığımız var. Ha, mantımız Evet, da var. evet. Tamam. Ondan sonra pazartesi böyle gün değişiyor. Mesela bir gün şey oluyor, yine köfte olur, bir gün külbastı olur. Aha. Böyle değişiyor. Bugün köfte günü galiba. Bugün köfte, evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Give me that good loving. Come on and show me that you're the one. I move to the left while you move to the right. While you try to fight, just come on and give me. Ne olmuş? Vay. Erimeden sorbe.
sorbemiz gelmiş. Tam arıya göre değil mi ya? Bu bir muhallebi. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that. Evet, ne yiyoruz? Şimdi biz ne yiyoruz? Mango sorbeli, Hindistan cevizi sütlaç yiyoruz. Herkese ilham olsun. Mutfağa gidin, sütlaç pişirin. Ama pişirdiğiniz sütlacı Hindistan cevizi olsun. Üstüne de mango sorbe yapın. Mövenpick'in mango sorbesi galiba. Ay bilmiyorum yani ne olduğunu bilmiyorum ama yani şu anda bir bebek kadar mutluyum. Neden? Çünkü bu bir bebek maması. Ama lezzetli bir bebek maması. In the morning light, and girl, every time Benim de şimdiye kadar gelenler arasındaki favorilerimden biri oldu. Gayet basit bir lezzet ama hani böyle çocukluktan, bebeklikten özlediğiniz bir lezzet. Mango Bebekken sorbe. mango sorbe mi yiyorsun? Hayır yani sütlaç olarak ama onun şu anki gelişmiş hali. Bu arada şekerli değil, ondan Evet sevdim. evet. Çok az şekerli, Çok buz az gibi. şekerli yani. Buz bu arada, buz gibi yani gerçekten. Şu anda yediğimiz şey 10 numara 5 yıldız. Yani parasına değen şeylerden birisi olarak işaretleyebilirsiniz. Bu arada Maça Kızı 1977'den beri açıkmış. Evet yani hani ne kadar büyük bir geçmişi olduğunu düşünebilirsiniz. İşleriniz nasıl dedim. Bu fiyatlara göre birazcık hani düşmüş olduğunu bekliyordum ama bizim hep devamlı müşterilerimiz var. Onlarla gayet averajdayız dediler. Harika bir sene olmasa bile hiçbir şey kaybetmemişler. İşte bu kadar eski bir işletme olmanın Siz Arda'yı artıları. konuştura durun. Evet. Meltem yiyor, bitiriyor. Şimdi sırada hesap var. Yavaştan da Ben tuvalete gidiyorum. kaç sen. Şimdi yavaştan Maça Kızı'ndan ayrılıyoruz. Burada ödediğimiz hesabı 11.600 TL öğlen yemeği. Şimdi bu bölümde şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Evet, geldiğimiz yerler buranın hakkını veren Evet. ve oldukça da pahalı yerler ama hani buraya gelip de hem yüksek para verip de hem de kazık yiyeceğiniz yerlerde değil yani hani belki fiyat Ne anlamında hissettirdiğiyle de evet ilgili ne bir şey. hissettirdiğiyle alakası var. Yani hani buralara gelip çok yüksek hesaplar ödeyecekleri garanti. Çünkü burada her yer böyle ama bazı yerde çok kötü yemeğe de bu fiyatı veriyorsunuz. Bazı yerde iyi yemeğe bu fiyatı veriyorsunuz. Ama bu bölümde şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bodrum tatilini Türkbükü'nde değil de Bodrum merkezde hakkını vererek güzel bir yere giderek öyle en ucuzlara falan değil Kares gibi yapsalardı. Yani hani o kadar da en lükslere girmeyeyim ama hani Bodrum merkezin iyi bir restoranında yeseydi mesela diye düşünüyorum. Hani iyi bir restoran derken de lüks değil ama hani orta direğe güzel hizmet veren, lezzeti güzel mesela Arka Pizza'da Tamam. yeseydi mesela böyle bir yemeği en fazla herhalde 4.000 lira, 3.500 lira En falan fazla. tutardı. O da alkol girdiği için. Evet işin ama içine. bunu şunun için söylüyorum hani Bodrum pahalı. Bodrum sadece bundan ibaret değil. Yani orada mesela işte hatta 3.000 liraya bile 2 kişi gayet güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Yine denize sıfır bir yerde keyifli bir yemek yiyebilirdiniz. Ama etrafınızdaki insanlar bu tarz olsun isterseniz burası bir şekilde her şey ona göre değişiyor. Kim nerede olmak isterse onun için bir bedel veriyor. Aynen öyle ama Bodrum çok kozmopolit. Her türlü şeyi var. Her şeyi var. Evet yani Bodrum'da bir günü geçirmek isterseniz 1 milyon lirayı da bulabilir. İsterseniz 2.000 liraya da bir günü de İsterseniz geçirebilirsiniz. 11.600'e de geçirebilirsiniz böyle. Daha dur. Daha yeni başlıyoruz. Daha kim bilir neler harcayacağız. Evet, Devam. Türk bükü pahalı. Devam. I see your smile in the morning light, and girl, every time I hear that song that we used to call on, it all comes back again. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize that I take your love for granted. It's a possibility. Now all that I have left are memories. Won't you come back again? Baby, we could try again. We could try again. Evet, No 81'deyiz. Bizim de hakkımız var ya. Evet, biz de plaja gitmek istiyoruz ve biz de denize girebiliriz. Evet, devamlı biz
çalışmak zorunda değiliz. Evet, biz neredeyse denize hiç girmiyoruz. Meltem arada sabahları çok erken giriyor ama biz genelde denize girmiyoruz. Şimdi bugün Türkbükü'ne gelmişken de No 81 bence buranın en güzel plajlarından biri, en güzel beach club'larından biri. Burası benim çocukluğum için de çok önemli, o gençliğim için de çok önemli. Eskiden Maki'ydi buranın ismi. Burası hala aynı kalitede, aynı işletme. Çok iyi bir aile işletmesi burası ve çok uzun yıllardır da devam ettiriyorlar. Kaliteyi koruyorlar. Devamlı müşterileri var. Peyzajı oturmuş, doğası oturmuş. Çok güzel değil mi gerçekten? Ben bir de kum yoksa ben okeyim yani. Ha, sen kuma basmamak istiyorsun. Evet, kendi içinde alanları o kadar oturmuş ki, o kadar sınırlar belli ki işletme gerçekten kendi halinde yani çok belli. İçerideki kitle de iyi bir kitle gördüğüm kadarıyla. Ben denizini bilmiyorum ama. Yani pazar günleri ve perşembe günleri burada DJ partisi oluyormuş. Çok da büyük partiler oluyormuş. Bugün denk gelmedik ona yani. Hayır, bugün perşembe. Bugün perşembe aslında, bugün de evet bir DJ var ama pazar günü ekstra özel bir partileri oluyormuş. Aşağıya. İnelim aşağıya ama aşağıda çekim yapamayacağız çünkü çok ses var, gürültü var. çok. Orada birazcık Orada telif yeriz. Görüntüsel alırız orada. Bol bol Arada görüntü kokteyl çekeceğiz. içecek. Ben kokteyl içeceğim ve denize gireceğim. Hadi. Görüşürüz. So chaser, you turn me on. Groove is your true nature, and it never gets hot enough for you. You've been enchanting this heart of mine for the longest time. Slow dancer, you stun me up with all your romancing, and it's making me weak like no. Evet, biraz böyle sakin bir yere geldik. Bilmeden partinin içine düştük pat diye. Biz artık bizim yaşlara da birazcık geçmiş bu işler. Arkadaşlar inanamayacaksınız yani. Neler olduğunu anlatsam roman olur yani. Böyle bir şey olmaz. Biz bunu çoktan bitirmişiz bu işi. Kaldırmışız çekmecelere. Biz geldik böyle No 81'de herhalde güzel bir müzikle böyle bir beach day yaparız. Arda denize girer, ben biraz yemek yerim. Hatta kitap Şezlong'da okurum. keyif yapıp kitap okuyacağız falan diye. Ama geç kalmışız biraz da, akşam üstüne kalmışız. DJ müziği başlamış. Böyle. Herkes nasıl eğleniyor, nasıl eğleniyor. Çekemiyoruz tabii, biliyorsunuz değil mi? Evet, Yani evet, böyle bir oraları çılgın. ayıp olur Allah, diye de en ucuna çekemiyoruz. geldik şu an. En ucundayız yani. Yan siteye komşuyuz şu anda müzikten kaçmak için. İnşallah copyright yemeyiz yani inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Neyse, güzel mekan. Evet, çok güzel mekan gerçekten yani, hani sabahları böyle bir müzik yok, sabah saatlerine Kendimi gelirseniz tutamıyorum. bak sen girmişsin havaya, biraz galiba fazla abarttın kokteyli yani. Ama yani gerçekten eğlenceli. Sabahları sakin, huzurlu. Yani burada neredeyse çıt çıkmıyor ama akşamüstü işte böyle Meltem gibi dans edersiniz. Hayır bir dakika şimdi. Ben 47 Ama yaşındayım, 46 yaşındayım. 47'ye gireceğim. Yaş genç. Otelde kalanlar bir tık daha üst. Evet, aynen yani öyle. yaş olarak. Hı hı. 40 plus. Çünkü güzel bir otel. Buranın da bilinen otellerinden birisi. İşletmecisi de tabii çok şeker bir Aile hanımefendi. yani, hanımefendi aile işletmesi. Ve inanılmaz bir güzel de bir deniz var burada tabii haliyle. Menü çok güzel. Bu arada bilgi olsun diye söylüyorum, rakı yokmuş. Çünkü neden? Tüh, benlik yer diye. Hayır. Yani zaten işte rakı balık olmasın, gençler de gelsin diye evet. de. Ama bayağı ben uzun zamandır görmediğim bir genç crowd'u gördüm yani. Hani genç insanlar var yani. Hani Bodrum'da bu sene neredeyse hiçbir yerde görmüyorsunuz yani. Özellikle 30 yaş altına kolay kolay yapamadı. Bu paraları veremediği bir durum var. Şimdi burada ama günlük bir giriş neydi? Buradaki günlük giriş 5.000 lira bir limiti varmış. Bu da sadece Temmuz ve Ağustos için geçerliymiş. Onun dışındaki zamanlarda yokmuş. Hafta sonu parti var. Perşembe günleri parti var. Bir müşteri daha geliyor. Şeyler geçiyor üstümüzden. Helikopterler geçiyor. Arkamızda 100 milyonlarca dolarlık yatlar var. Başka bir dünyadayız arkadaşlar. İşte buraya ondan sonra hani böyle herhangi bir Yunan adasıyla falan karşılaştırmak olmuyor. İşte böyle bir ortamın karşılığı bir tek Mikonos oluyor. Evet. Mikonos'ta da arkadaşlar
fiyatlar çok yüksek. Ben dün araştırdım. Sadece şezlong fiyatları giriş gibi 60 euro ona alıyorlar. Yani 2 kişi 120 euro ile güne başlıyorsunuz. Ve de 1000 kişilik, 800 kişilik böyle dev yerler, böyle hani biraz butik hizmet alabileceğiniz yerlerde değiller. Tabii çok güzel ama hani Yunanistan'ın herhangi bir adasıyla karşılaştırdığın zaman burası aşırı pahalı kalıyor. Ama Mykonos gibi, Ibiza gibi bir yerlerle karşılaştırdığın zaman da o zaman da eşit fiyatlarda. Ya buradaki sıkıntı biraz önce onu konuştuk. Ama burada da dünyanın en zenginleri geliyor yani. Tabii ya, aynen öyle. Bu kadar tekne, 100 milyonlarca dolarlık tekneler var yani. Burada Hani müthiş toplamı bir turizm değil mi? dönüyor Abartmıyorum. yani. Ha. Acayip bir şey dönüyor burada yani. Ve de işte zengin ve yani farklı kesim turizmi çekmeye çalışıyoruz ya. Aslında Türkiye'de çok çekebilecek yer yokken Bodrum bunların bir tanesi, Türkbükü bir tanesi. Ama şimdi Türkbükü deyince bizim bile ağzımız yüzümüz ekşiyor yani. Sevmiyoruz Türkbükü'nü. Evet. Çünkü niye sevmiyoruz? Aslında iyi mekan yani 1, 2, 3 yani daha fazlasını sayamayacağız Hayır, bile verdiğin yani. paraya iyi mekanı bulup bulamayacağından emin değilsin. Emin değilsin çünkü geri kalan çok sayıda mekan, sadece bu iyi mekanlar burada var diye onlardan şey yapıp beslenip onların fiyatlarını koymaya çalışıyor. Kalite sıfır, fiyatlar çok yüksek. Yani sadece 2-3 mekan var burada aslında gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz. Verdiğiniz para çok yüksek olmasına rağmen hani en azından karşılığını aldım diyebileceğiniz. Doğru. Diğerlerinde hem feci hizmet hem feci yüksek fiyat veriyorsunuz. O yüzden hani çok riske atılabilir bir şey değil Türkbükü'ne gelip hani öyle istediğim yerde oturabilirim dememeniz lazım. Bence zaten mekanların müdavimleri var burada. Evet, burada zaten yıllardır, 40 yıldır gelen, 30 yıldır gelen, artık çocukları gelen bir sürü insanlar Artık var. onların da çocukları var. Evet, doğru evet. yani. Denizden çıkmak isteyenler denizden var. çıkmak isteyenler Bizim var. yüzümüzden çıkamıyorlar. Biz burada biraz daha mesai geçireceğiz ama sanıyorum bir önce Türkbükü'nü gezelim. Yo sonra gezeriz ya. Sonra Çok mı gezelim? sıcak, çok Tamam, peki, sıcak. o zaman biraz daha buradayız. Biz güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da biraz daha Türkbükü'nü gezeceğiz. Haydi. Haydi devam. So chaser, you turn me on. Groove is your true nature, and it never gets hot enough for you. You've been Biz kaçtık. Evet, birazcık gürültüden kaçtık. Şimdi aslında birazcık genç işiymiş değil mi? Yani şey olarak. Yani o yaşlarda kalmış artık. Evet, Geçmiş evet, zamanda evet. kalmış. Şimdi devretmişiz biz çoktan şeyi. Bizim saatlerimiz belliymiş. Biz sabah saatlerinde geleceğiz. Akşam müzik başladığı 4-5 sularında vın kaç. Evet, bir de şu köprüye kadar şeyi konuşalım. Köprü var ya bizim, Sırat Köprüsü. Evet, Sırat Köprüsü. Fiyatların değiştiği köprü. Fiyat, evet. Halk plajı ile çılgın plajların olduğu köprü. Evet. Şimdi biz şunu yapıyoruz biliyorsunuz bu videoda. Hani Bodrum çok kozmopolit ve burada çok çılgın fiyatlar olabilir, pahalı fiyatlar olabilir. Ama Bodrum merkezde veya Bodrum'un başka yerinde yine güzel koşullarda, yani gayet güzel eğlendiğiniz, gayet güzel vakit geçirdiğiniz, yani benim gönül rahatlığıyla gidebildiğim yerlerdeki fiyat farkları neler? Mesela burada beach ele alalım. Burada 5.000 lira beach fiyatı. No 81'in 5.000 liraya aslında öğlen yemeğinde dahil edilecek şekilde bakmak lazım. Belki bir tane kokteyli de dahil edecek şekilde bakmak lazım. Mesela Bodrum merkezde Yula'nın önünden diyelim ki denize giriyorsun. Orada bir şezlong da alabilirsin. Şezlong parası vermiyorsun orada Şezlong galiba. parası yok orada. Bulursan tabii yani. Hani orası çok hızlı doluyor. Çok. Ama şöyle düşündüğün zaman orada bir öğlen yemeği ye. Bir tane de kokteyl iç. Ne kadar fiyata çıkarsın? Hadi kokteyli 700 liradan hesaplayalım. 2000. Öğlen yemeği de evet 1500 lira falan, 2200 lira 2500 arasında bir Evet. fiyata çıkabilirsin. Yani aslında güzel, bütün gün bir beach'teyim, denize girdim Evet. ve güzel bir öğlen yemeği Ama yedim dediğin kimlerle zaman. beraber olacağın. Ya tabii işte tamamıyla mevzu o mevzuya geliyor. Hani hep diyorlar ya Bodrum'da her şey çok pahalı ama evet yani hani tercih haklarında var. İstiyorsan orada ol, istiyorsan burada ol. Ona da tabii pahalı diyeceksiniz evet ama o zaman da halk plajları da var. Bence o zaman da insan kendini tostçudan nerede rahat tostçuda hissediyorsa alabilirsin. onun için bir Aynen bedel öyle. ödemeli. Ama Bu kadar basit. bir sürü alternatif var. Bunu bilmek lazım. Köprüye geldik, köprüden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Burasını hatırlarsanız 3. kere çıkıyoruz buraya.
Sırat Köprüsü. Evet, Sırat Köprüsü. Bu köprü Hak plajıyla 5000 liralık plajları birbirine bağlayan köprü. Şimdi geldiniz burada. Sandalyenizi koydunuz, kumsala yattınız. Daha önceden şezlong olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Evet, şezlonglar vardı. Şimdi kaldırmışlar. Sadece şemsiye var. Sadece şemsiye var. Burası belediye kafe. Belediye kafede kendi şezlongunuzu veya şeyinizi alıp gayet keyifli aynı denize de girebilirsiniz. Bunu da unutmamak lazım. Altını çiziyoruz. Evet. Bodrum'a bok atıyorlar sonra çok pahalı diye. Evet, çok pahalı. Aynı zamanda orta, aynı zamanda uygun. Hepsi var Bodrum'da. Her şey var. Evet. Evet. Önemli bir noktadayız şu anda. Akşam güneşi Evet, batıyor. akşam güneşi de bize geliyor. Şu anda Miam'ın önündeyiz. Evet, şov var akşam. Miam buranın en meşhur restoranı desek yani bence haksızlık etmeyiz değil mi? Yani hem en meşhur restoranı hem de Bodrum'da hem yemek yiyelim hem eğlenelim noktasında böyle Bodrum merkez gibi işte şey olmasın. Görgüsüzce. Olmasın derseniz burası o seçeneklerden birisi. Yani iyi müzik, iyi Evet. mekan, iyi yemek. Burada iyi yemek var, iyi de eğlence var. Yani burada mesela Çok hesaplar eğlence. çok yüksek. Gerçekten yüksek bir hesap ama şöyle bakacaksınız. Bir restorana gittim, sonrasında bir bara gittim. İkisinin toplam hesabı ne geldi? Burada size o gelecektir. gelecek. Ama aslında bütün geceyi de burada geçirmiş. Bara falan gitme isteğiniz de kalmamış. Tamamıyla hem yemiş, hem içmiş, hem de eğlenmiş Ama olacaksınız. dikkat arabasız gelin. Evet, kesinlikle arabasız gelin. Tahmini bir fiyat sordu Nedim. Tahmini olabilir. Tamam, Nedim diyor ki buradaki yerle de yani Miam'la da merkeze bir karşılaştır dedi. Haklı. Öyle de yapabiliriz. Şimdi burada aslında Meltem uyumazsa iyidir. Pardon ya. Pardon. Bütün günün yorgunluğu artık çıkıyor. Bugün 43 dereceydi arkadaşlar. Çok haklı yani. Şimdi burada aşağı yukarı herhalde adam başı 7.500-8.000 lira gibi Ben söyleyecektim. bir rakam. Tam 8 Evet. diyecektim Yani de hani- valla. Şimdi yazacaklar ay ne kadar kolay söylüyorsunuz bu Evet, rakamları falan diye ama arkadaşlar Türk Bükü'ndeyiz ya yani Bodrum'un. Burada Türk Bükü fiyatlarını şey yapacaksınız. Burası ben şimdi size Bodrum merkezdeki iyi bir restoran yani iyi bir akşam yemeği yiyeceğiniz bir yer. Mesela Gemibaşı diyelim ki. Evet. Orada adam başı 2500-3000 lira. Orada da az değil bu arada ama daha uygun yerler var ama iyisini Aa, bir dakika, söylüyorum orada gerçekten da gemi oranın başından iyisi. çıkıp marineye geçiyorsun eğlenmeye. İşte onu diyorum. İçtin. Gemi başından çıktın diyelim ki Körfez'e gittim bizim çok sevdiğimiz veya hani biraz daha eğleneceğim marinaya gittim daha geceyi uzatacağım. Orada da en aşağı 2000 lira dediğin zaman yani buradaki 7500 oradaki 4500'e Aynen, evet. geliyor aslında eğlenceyi dahil ederek yani bar fiyatını da dahil ederek söylüyorum. Farklar yine neredeyse %50'si gibi bir fark var ama Türk Bükü işte Türk Bükü'nün fiyatları yani. böyle ama Türk Bükü'nde bir sürü alternatif var. Hepsi bunlara yakın fiyatlar ama asla bu karşılığı vermiyor. O yüzden yanılıp yanlış bir yere oturup çok korkunç yüzden bir gün seçip söylüyoruz geçirebilirsiniz. size. Seçip söylüyoruz. Önemli. Hadi devam edelim. Bir yer daha var burada göstereceğimiz. Kimle birlikteyiz? Uysal ben. Uysal Bey. Yalçın. Uysal Bey, şimdi Miam bu akşam kaç kişilik rezervasyonu var? Bu akşam yemekte 650 misafir ağırlayacağız. 650 Evet, kişi bu akşam sizde. Evet. Peki neredeyse her gün böyle bir kalabalık var mı yoksa boş bir sezon mu geçiriyorsunuz? Şöyle açıkça söyleyeyim, çok sıkı ve yoğun bir sezon geçiriyoruz. Tüm zamanların en yüksek sezonlarından birisini yaşıyoruz bu sene. Kontrol altında alabildiğimiz sayı bu. Yani alamasak çok daha fazla olacak. Tamamen kendi portföyümüzdeki misafirlerimizi her akşam ağırlamaya çalışıyoruz. Peki biz biraz önce bir tahmin yaptık. Burada hem yedik hem içtik hem de geceliğinde eğlenceye de kaldık. Saat 12'ye 1'e kadar burada son derece iyi bir eğlenceyle bütün geceyi burada geçirdik. Bara falan gitmedik. Adam başı ne fiyat gelir? Tamamen göreceli bir şey. Fiyatlarımız hemen hemen her bütçeye göre fiyat var.
Yani kişi başı 2.000-2.500 liraya da eğlenebilirsiniz. Kişi başı 20.000 liraya da eğlenebilirsiniz. Bu tamamen yemiş olduğunuz yemeklerin segmentiyle ve fiyatıyla alakalı bir şey. Benim tahminim 7.000-7.500 liraydı. Yüksek şahane bir yemek yersiniz. Evet. Yani muhteşem Sonrasında bir yemek yer. Eğlenirsiniz. iyi Yani eğlenirsiniz. 7.500 liraya çok güzel bir deniz mahsullü yemek ve güzel bir yüksek alkol alırsınız kişi başı. Ama daha uyguna da aslında geçirilebilir. Tabii ki yani bazı misafirlerin hem yaşı itibariyle hem de tasarruflu gitme istiyorsunuz daha ucuz olabiliyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bay bay. Evet, Garos'tayız. Evet. Şimdi biz buraya daha önce geldik biliyorsunuz. Daha önceki Türk Bükü videosunu izlerlerse kesinlikle buradaki bütün yemekleri görecekler. Ve çok da memnun ayrıldık. Burası sadece Türk Bükü'nün değil, bence Bodrum'un en iyi restoranlarda ilk 5'e girer rahat. Bu arada yani. yok Bodrum'un değilmiş, dünyanınmış. Ya belki de dünyanın da olabilir yani. Çok iyi. Yani. Evet, çok iyiymiş. Ben geçen gün bir makale okudum. Dünyadaki en iyi 100 restoran diye. Ve onların arasında burası vardı. Olabilir. Yani biz çok aşırı memnun kalmıştık. Çok mutluyduk. Fiyat da öyle süper şey gelmemişti. Acayip yüksek gelmemişti ama bu bir sene anlamı bilmiyorum. var yani. Böyle olmasının bir sebebi var bence. Yani lezzet, hizmet ve değişmeyen bazı şeylerdir bence. Standartlardır yani. Kaç senedir burada olan mekanlardan bahsettik. Bakın Garos, Maça Kızı, Miam, No 81 daha önceki adıyla yani. Maki. Bunlar 25-30 senedir, Maça Kızı hatta 77 yılından beri burada. Yani bunlar gerçekten buraya, Bodrum'a çok ciddi anlamda döviz çekiyorlar, pahalı müşteri çekiyorlar. Bunları kızmak yerine bence mesela geçen Mykonos videosunda gördüm. Çok pahalı beachlerin yanında kocaman şeyler var ve halk plajları var. Bunu yapmayan belediyeye veya bunu yapamayan aslında üst yönetimlere kızmak lazım. Orada bir tercih hakkınız var. İster orada ister orada. Burada bu tercih hakkı sizin elinizden alınıyor. Ona ve bunu sinirleniyoruz. Evet ve bunu alan insanlar da burada o kaliteyi vermeden o fiyatı sizden almaya çalışıp buraları pahalı algısı, kazıkçı algısını da yapıştırıyor. Burada 30 yıldır aynı müşteriyi aynı masada görebileceğiniz bir sürü mekan var. Bunlara bence daha fazla haksızlık etmemek lazım. Ve iş yapıyorlar. Bunlar boş değil. Bunlar dolu. Yani burada rezervasyon var. Evet, devam. Evet, biz şimdi dondurma yiyecektik ama akşam açlık olması lazım yani. Dondurmada gene kuyruk lazım. Var ama yok yani. Evet, yemeyiz şu anda. Biz şimdi No 81'e çok güzel bir yemek yemeye gideceğiz. Oradan güneşi batıracağız. Hadi orada görüşürüz. Haydi. Bu arada unutmadan bir True Bodrum arası verelim. Biliyorsunuz bizim True Bodrum isminde bir emlak firmamız var. Buraya Türk Bükü'ne 15 dakikada tekneyle ulaşabileceğiniz müthiş güzel bir portföyümüz var. Harikulade Maya sitesinde. Onu izleyelim, geri dönelim. Adabükü'nde yetkili sattığımız Maya sitesindeyiz. Burayı görmeniz lazım. Çok özel evler var. Müthiş güzel plajlar var. Buraya kapısından girdiğiniz anda tümüyle ayrı bir hayatı var. En büyük özelliği ne derseniz sitenin kendine ait özel bir marinası var. Teknesi olanlar için muazzam bir artı. Unutmayın, burada sınırlı sayıda evimiz kaldı. Elinizi çabuk tutun, bizi arayın. Gelip görmek istiyorum derseniz de yetkili satış danışmanımız her zaman burada. Randevu alıp gelebilirsiniz. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Olduğunda zamanlar aşık olmuştum. Oldum, oldum, oldum. Mama, no, 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 no.
No 81 Otel'in şu anda restoranındayız ve akşam yemeğine geldik. Çok güzel şeyler yiyeceğiz. Güzel bir menüsü var. Oldukça cazip bir menüsü var. Ben tanıştım. Çok da iyi bir şefi var ve harika bir mutfak. Yani laboratuvar gibi bir mutfağı var. Onu gördüm. İsmi Days buranın ismi. Aslında No 81'den farklı bir ismi var. Burası böyle hani otelin restoranı gibi bir yer değil. Öyle algılanıyor olabilir birazcık ama öyle değil. Ve muhteşem, arkamızda görüyor musunuz bilmiyorum. Harika bir deniz manzarasının önündeyiz. Burada ilerleyen saatlerde çok da şeker bir grup çıkacak. Biraz önce sound check yaptılar. Gypsy Kings'in aynısı yani. Biz Tamamıyla beğendik. aynısı. 10'da başlıyorlarmış. Perşembe günleri miydi? Evet, Perşembe günleri. Perşembe pazar. Atamarin grubun ismi. Aynı Gypsy Kings'e benzettik. Çok güzeldi sesleri falan filan. Ama onlar çıkmadan biz konuşmalarımızı yapmamız lazım. Hemen yapalım. Evet. Şarap, uzun zamandır kırmızı şarap görmemiştim. Evet. Ben rakıcı olduğum için kolay kırmızı şarap içmiyorum ama istediğim şeyler kırmızı şaraba çok uygun olduğu için. Ama sommelier geldi. Sommelier hangi şarabı seçeceğimizi, hangi yemeği tercih ettiğimizle öğrendi. Yani bu tabii önemli bir artı burası için. Fiyatlara baktım ben. Şimdiden, önceden söyleyeyim. Evet. Uygun fiyatların biraz üstü denilebilir ama aslında Türk Bükü fiyatları için baktığınız zaman aslında bu averajın içerisinde güzel bir yemek yiyeceğiz gibi gözüküyor. Ben heyecanlıyım vereceğiz. yani. Evet, Detay aynen vereceğiz. öyle. İlerleyen dakikalarda. Evet. Güneşin batışıyla çok hoş bir ortamdayız. İnşallah siz de gelirsiniz. Evet, siparişlerimiz geldi ama daha önce ekmekler geldi. Kendi ev yapımı ekmekler. Yanında da tereyağıyla, özelde bir soslu tereyağı. Ben biraz önce aşık oldum, kendime bıraktım. Evet, neler sipariş ettik? Şimdi lazanya sipariş ettik. Dil sipariş ettik. Dana dil sipariş ettik. Ahtapot, ızgara ahtapot ve Arnavutköy domates salatası. Yok değil, Karacasöğüt domates. Arnavutköy diğer tarafını. Bu da Karacasöğüt domates salatası. Valla daha tadına bakmadık ama tam bir görsel şölen. Evet. Yani hani çok iyi bir restoranda olduğunuzu hissettiren Yeme bir yanında yat bu. tabak. Evet, ben acıktım. Hadi bir an önce Hadi. başlayalım. Buyurun. Burası aslında bir otel ve benim ta 20'li yaşlarında başından beri çok iyi bildiğim bir otel. Maki'ydi daha önceki ismi. İşte sonradan 10 senedir aile işletmesine döndü. Şeyda Hanımlar bizi de burada ağırlıyorlar. Onların işletmesi. Çok da güzel bir otel oldu. Yani Maki'nin zamanından çok daha da güzelleşti. Harikulade bir peyzajı var. Bence otelin önemli bir kısmında yeşilliğin hakim olması, hani çok huzurlu ve keyifli hissettiriyorsunuz. Ki bırakın böyle bir denizin önündeki bir otelden bahsediyorsunuz. Bu otelin bir sürü değişik odası var tabii. Odaların fiyatları farklı olabiliyor manzarasına göre, konumuna göre, büyüklüğüne göre. Ama havuzunun olduğu, jiminin olduğu, özel plajının olduğu, böyle harika bir restoranın olduğu özel bir otelden bahsediyoruz. Buradaki fiyatlar, ben sordum, dedim ki hay sizin, yani yüksek sezonda Temmuz-Ağustos'ta en uygun fiyatlı odayı ne kadara bulabiliyoruz? Burada 25 bin lira gibi bir rakamdan bahsettiler. 25 bin lira gibi bir şeye tamamıyla oda, kahvaltı, güzel bir hizmet alabiliyorsunuz. Burada kaldığınız zaman plajdan da ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Böyle de bir artısı var. Güzel bir otel. Ben, eğer ilgilenirseniz, burada kalmak isterseniz bence merak edilebilecek bir otel. Seveceksin. Sevecek miyim? Baharat çok güzel. Sen şeyden aldın mı? Domatesten aldın mı? Domates sos değil mi bu? Güzel ama çok lezzetli. Baharatı tam senin sevdiğin gibi bir baharat var. Biz böyle yiyoruz ama Nedim'e vermiyoruz zannetmeyin. Nedim de karşımızda. O da yiyor. O da şu anda böyle bayağı bir sevdi gibi gözüküyor gelenleri. O da meraklı mutfağa. Evet, nasıl Meltem? Evet, ilk tadan sensin. Sen söyle. Bu nefis.
Lazanya. Lazanya nefis çünkü baharatı çok yerinde, çok güzel, çok fresh. Bir de çok sıcak olduğu için hava oldukça yapılmış böyle çok İtalyan yapılmış yani güzel bir lezzeti var, güzel bir aroması var. Şu zaten çok güzel bir şey. Domatesle çilek benim yazın ve badem. Yazın vazgeçilmezim. Galiba biraz da ekşi krema var. Ama domateslerin lezzeti harika, özenle seçilmiş. Bence badem çok yakışmış bu arada. Domates salatasına acayip yakışmış. Çok güzel. Bayıldım. Lazanya müthiş. Ben yiyorum şu anda. Beni rahatsız etmeyin. Biz bitirelim yemekleri ondan sonra. Ben şundan yemek istiyorum. Orada ne var? Kırmızı soğan turşusu. Kırmızı soğan turşusu. Bu benim son zamanlardaki en sevdiğim şeylerden biri. Evet ya. Müthiş. Burada da bir sosu var galiba. Ben yapıyorum. Çok güzel oluyor ya. Böyle minik minik kavanozlarda var benim. Kırmızı soğan turşusu mu yapıyorsun Evet, evde? çok güzel oluyor. Of. Sağlam kaynaklardan aldığımız bilgiye göre otel için Arda demin biraz otelden bahsetti ama çok önemli bir şey var. Aslında burada otelin de kendisinin de yaratmış olduğu bir komünite oluşmuş. Yani hani gelenler aslında kısa kalmıyorlar. Bu şeye benziyor. Bir siteden ev aldınız. Site büyük olabilir ama hani sık sık kiralamalar olabilir. Biraz kiralamalar sizi rahatsız edebilir ama hep aynı insanlar kiraladığında aslında nefis bir şey oluyor. Burada da gelenler genelde uzun kalıyorlarmış ve burada çevresiyle beraber uzun kalan bir sürü arkadaşlar Kendi var. yazlığı gibi kullanıyorlar Güzel bir yani şey bu. aslında gerçekten Konfor harika. alanı aslına bakarsan Aynen yani. öyle. Gayet güzel bir şey. Bir otelde kalıyorsun. Güzel bir şey, Plajın var, restoranın var, barın var, her Valla şey var. Bodrum'a gelsem ben de burada kalırım. Evet. Dil de çok lezzetli Nedim. Senin özellikle denemen lazım. Senin çok seveceğin bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Şu kırmızı soğan turşusu da acayip yakışmış. Her şeye çok yakışıyor. Buna da çok yakışmış. I know your body, I know your heart. Your eyes told me from the start, but then you fall back. Giving me signs that I've seen before. Yeah, it's cute, but Proteine doyamadık. Evet, bugün protein günümüz olsun ama dana yanak da hayır denmez yani. Dana yanak buranın özellikle mutlaka deneyin dedikleri yemeklerden biri. Ben de kuşkonmaza hayır demem. Dana yanak şu anda tereyağı kıvamında. Harika. Yüzümde gülücükler alırsak da bil ki bu iş olmuş demektir. Gerçekten çok iyi. Herhalde 12-14 saat arasında falan pişmiş bir dana yanaktan bahsediyoruz. Yani öyle 4-5 saatlik pişmeyle böyle olmaz yani. Yani bu başka bir şey. don't act like you don't have a clue. You don't have to wait for it tonight. You don't have to be so damn polite. Güzel bir yemek yedik. Evet, gayet güzel bir yemek. Şu dana yanak zaten artık noktayı koydu yani. Evet, Nedim de çok sevdi onu Nedim de gerçekten. çok sevdi. Gerçekten çok sevdi. Evet, şimdi gelelim hesap kısmına. Daha tatlılarımız gelmedi ama ben menüden çıkarttığım hesaplarla aşağı yukarı ne ödeyeceğimizi biliyorum. Oradan söyleyeyim zaten. Aşağı yukarı buradaki bütün restoranların birbirine benzer fiyatları Evet. olduğu da ortaya çıktı. Şerefiyesi var Evet, yani gerek Miyam olsun, gerek Maça Kızı olsun, gerek burası olsun. Hani bunlar Metrekare birim fiyatını duyalım artık. Duyalım. söyleyelim. Burada kişi başı minimumlardan bahsediyorum ama güzel bir yemek olarak minimumlardan bir başlangıç, bir ana yemek, bir kadeh de şarap olarak geldiğiniz zaman 5.000 lira, 6.000 lira arasında tabii seçeceğiniz şarapla veya ana yemeğin tercihleriyle çok fark edebilir ama 5.500-6.000 lira arasında bir rakama çıkabilirsiniz. İyi bir şef restoranında bu rakam aslında normal. Biz bunu Urla'da gördük. Urla'dakilerle Hatırlarsanız. kıyasladığınız zaman, evet Urla'yı da yayınlamıştık. Onlarla kıyasladığınız zaman zaten denk geliyor. Cennetin ortasındayız. Harika bir noktadayız. Bu kadar güzel bir yemek de hani insan nadir yerde vardır diye düşünüyorsun ama burası onlardan biri. Özenilmiş bir yemek var. Gökhan Şef'e Ben çok mesela teşekkürler. Türk
İzmir'de böyle bir şeyin böyle bir restoranın olduğunu bilmekten de memnunum artık. Evet. En azından en azından bir yere girdiğinizde, bir şey yediğinizde kazıklanıp kötü bir şey yeme hissiyatını da yaşamayacağım. Artık hani güvenebileceğim bir noktadayım diyebiliyorum rahatlıkla. Aynen aslında öyle. bakarsan. Hep bu şey karşılaştırması ki daha önce de konuştuk, bu Yunan adası karşılaştırması oluyor. Hani 20 euro adam başı, 25 euro, 30 euro falan gibi rakamlar konuşuluyor. Evet ama hangi Yunan adasında? Yunan adasının çok çeşitleri var. En iyisi Mikonos'tan bahsettiğimiz zaman Elma ile elmayı hep 100 kıyaslamak euro, lazım. 100 euro orada da normal rakamların içerisinde 90-100 euro. Ama mesela bunu Bodrum merkezde yeseydiniz, demin Miyam'da söylediğim gibi hani bambaşka bir rakam içerisinde olabilirdi. Bodrum'da çok çeşit var. Bunu tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Çok çeşitli fiyatlar ve yüksek kalitelerden bahsediyorum. Yani ucuza lahmacun yemekten, pide yemekten de hiç bahsetmiyorum. En iyi yerlerin karşılaştırmasında bir sürü alternatif var. Evet. Çok güzel bir yemekti. Çok güzeldi, evet. Artık Teşekkür kapatıyoruz. Ben buranın sahibi Şeyda Hanım'a da bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür O ediyoruz. harika, Buradan da etmiş olalım. harika seramikler yapıyor. Bir de onları gösterelim. Evet, bu harika otelin, restoranın, beach'in sahibi Şeyda Hanım'la birlikteyiz. Şeyda Hanım'ın özellikle seramikleri gözümüze çarptı. Dedik ki bu seramikler nereden çıktı? Bayağıdır uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben seramik sevdalısıyım. Çok hoşuma gidiyor seramik yapmak. İyi geliyor. Her sene başka bir konseptle bu rafları süslüyorum. Bu seneki konsept ne? biber. Biber. Geçen seneki neydi? Nazar boncukları. Nazar Ondan boncukları. önce hayvanlarım vardı. 3 senedir de gönül verdim bu işe. Peki sizin bu sanatlarınızı nerede görebilirler? Instagram sayfamda Instagram Şey sayfa. Ceramics. Aa, süper, Evet. süper. Onu mutlaka aşağıya da koyuyoruz. Şey Ceramics'i de lütfen takip edin. Bizim Teşekkür. size bir de sorumuz var. Bu videoyu yaptık. Hep yeme içme şeyleri koyduk, yerleri koyduk. Burada alışveriş yapsak, yani Türkbükü'nde alışverişe gitsek, siz kaç senedir buralısınız. Neresi sizin bir favori dükkanınız vardır mutlaka? Var. Ben tasarıma değer veren bir insanım. Burada da tasarımlarıyla farklılık yaratan Eski Sandık diye bir dükkan var. Fatoş Ay Yıldız. Takdir ediyorum onu. Gerçek bir tasarımcı galiba. Evet. Çok farklı. Gerçekten sandıktan çıkanlarla ürünler yaratıyor. Herkes görmeli. Evet. Burada ana şey üzerine Türkbükü'nde caminin sokağında çok keyifli Çok bir güzel. dükkanı var. Nedim görüntüleri de girer, Öyle. görüntüleri de Evet, buluruz. evet. Onun da Instagram'ını da koyarız. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz Harika bir teşekkür gündü, çok ederiz. keyifliydi. Buraya No 81'e hepinizi de bekliyoruz. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Unutmayın, biz emlakçıyız. True Bodrum adında bir firmamız var. Bizi hem True Bodrum'un Instagram ve YouTube hesaplarından, Bodrum Bizden Sorulur'un YouTube ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir de öğlen söylediğim gibi abone olmayı da unutmayın. Bye bye. Bay bay. Away, why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up, when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you.